Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün acaba Semih'in IQ'su ne kadar düşük? Buna Gamzeli bakacağız. yarim, güzel yarim, hayatımın anlamı yarim. Bence -5'le başladım. Bence de başladım. Şimdi ben 16 tane soru buldum. IQ testi. Sen de -5'le başladın diyebilir miyiz? Aynen, diyemeyiz. Ben de bir gün sana yapmak Diyemeyiz, istiyorum, dilim tamam mı? sürçtü. Ben de sana bir gün IQ testi yapmak istiyorum. Tamam ya. Benim IQ'm Ben normalde... iddialıyım. Bak benim IQ'm normalde tahminimi söyleyeyim. 5 falan. 110, 105 civarı. Ama şu an heyecandan 60 Abi çıkabilir. 110-105 iyi mi sence? Hayatım. İyi, bence iyi. Benim için yeterli. Benim için Sana göre yeterli bir yeterliyse seviye. göreceğiz. Hayatımı devam Şimdi ben ettirebilmem 16 için sorudan oluşan bir IQ testi buldum internetten. Ve sorular aşırı basit çünkü Semih'e göre de biraz olması gerekiyordu. Aşırı basit sorular. çocuk testi mi yaptın? Biraz diyebiliriz. Üçgen mi kare mi diye soruyor. Biraz onun gibi bir şey. Ya. Bakacağız şimdi. İyi tamam olur, benim kategorim oysa. Kategorime razıyım abi. 16 sorudan oluşan testimize hazır mısın? Hazırım. Ne hissediyorsun? Heyecanlıyım. Dizlerim bana getirsene. Dizlerim titriyor, ağzım çemişiyor, kaşlarım o yerinden oynuyor. Şöyleyim. Ne kadar çıkacağını düşünüyorsun? Şey, Ben tahminimi söyleyeyim mi? söyle lan. 95. 95 ve 6 çıkarsa sen kazanırsın. Hayır. 95 ve üstü çıkarsa ben kazanırım. Hayır. Ben Ortaya bir iddia koyalım. Ben İddialı tamam. oynayayım lan. İddialı Tamam, oynayayım 105 ben, diyorum gel. o zaman. Ben 105 diyorum. 105. 105 ve üstü mü 6 mı? 105 ve 6. Tamam, o zaman otomatikman 105 üstü de benim oluyor. Ben niye buna konuşuyorum? Boynumu kaldırıyorum şöyle. Ne bileyim. O zaman 105 üstü benim oluyor. Tamam. Nesi Tamam. ne? Ne yine lan? Ben çok bir şey istemiyorum. Ben milkshake istiyorum. IQ'm buna yetiyor çünkü. Başka bir şey istemeye yetmiyor maalesef. O zaman ben de milkshake isteyeyim. Hadi adil olsun yani sonuçta. Tamam, sen milkshake iste. Tamam. Sen de milkshake iste. Bir de krem alayım sana. Tamam. Krem koy al. Aynen lan. Ondan istiyorum. Tamam lan. Nemlendirici kreminden. Tamam. Ben Tamam. de o Artı zaman... milkshake. Ben de o zaman milkshake'li şey istiyorum. Milkshake'le yarın dondurma. Tamam. Ben midemi düşünürüm. Tamam. Midem daha önemli Tamam. ki. Midem çalışırken beynime gidecek. Tamam. İlk sorumuz gelsin. Haydi. O nasıl Oku. geliyor? Oğlum o nasıl geliyor Ben ya? buraya koyacağım mesela şeyleri. Okuyacağım mesela. Diyor ki burada aşağıdaki harflerden 8 harfli anlamlı bir kelime oluşturulduğumuzda bu kelime aslında ne olmuş o? olur diyeceğim. Buraya o kelimeyi böyle koyacağım buraya bak şöyle. Nalak key. Leylek olur benim için. Kuş olur. Cevap A. İşaretliyorum ha. Tamam işaretle. Sağdaki gibi. Evet. Değil mi? Nalak ley dediğinde benim aklıma leylak geliyor. Leylek kuş mu abi? Leylak kuş değil mi? Leylak sebze mi? Leylek kuş, leylak çiçek. İşte gördünüz mü? Lan meyve mi? Tamam ben karışmam. Leylek, ben leyleğe leylak diyorum. Ama leylek değil Ama işte. bana küçükken böyle öğretildi. Kim öğretti ya? Velim. Velin mi? Velim. Velim. Bana böyle öğretti. O yüzden ben leylak diyorum. Leylak kuş anlamı. Bana kuş çağrıştırıyor birinci soru. İkinci soruya geçiyorum. Evet. 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? 25, 16. 24, 22. Oğlum 15'ten sonra hangi sayı gelmelidir? Hayır bu Ha! önceye O kadar da değil abi. Sana yemin ediyorum öyle anladım ya. O kadar da değil. Ha, 16 bunu diyor ya. 25, 24, 25, 24, 23, 24 bir düşmüş. 24'ten 2 23'ten düşmüş. 24'ün bir düştüğünde böyle 3 sayı. düşmüş. 4 düşmüş. Burada da 5 düşecek, yani 10 gelecek. 2, 10. Ama ne yapayım, benim böyle. Ben böyle el hesabı yapıyorum. Ne yapayım ya? Tamam. Beni hor görmeye başlama hemen bak. Beni aşağılama. 3. Üçüncü soruya geçebilir miyim? Geçebilirsin. Ben ve buradan kontrol ediyorum. Etme. Şimdi etmiyorum, edeceğim. Et mi sonra et? Tamam, sonra ediyorum. 3. Tahminen şurada dört kenarlı kaç tane şekil vardır? Dört kenarlı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tahminen. Ben diyorum ki 16-20 arası bir kelime vardır. Kelime vardır. Kenar vardır. Tamam. Dur lan, orada bir tane de soru var. Ha varmış pardon. Sen benim IQ'mu düşük çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Hadi. 4. Bir toplantı salonunda
10 tane insan birbiriyle sıkışmıştır. Ne sıkışmıştır? Oğlum, oğlum soruda ne yazıyor bak. Bir toplantıda Yanlış yazmışım. Yanlış bir yazmışım. toplantı sonunda El sıkışmıştır olacak. 10 tane insan birbiriyle sıkış. El sıkışmıştır olacak. Tamam ya. Burada da senin IQ'un şu an. Hayır, kaçmış gözümden. Abi ya. Kopyalayıp Ben de yapıştırdım sanıyorum ayrıca ki bunu toplantı size. salonunda insanlar böyle sıkıştı. Abi ya. Toplantı ya. el sıkışmıştır. Bir de el yazdı. Evet. Toplamda kaç kez el sıkışma yaşanmıyor? 10 tane insan birbiriyle el sıkışmıştır. Toplamda kaç kez el sıkışmıştır? 10 kere 10, 100. 100. Ne ya? Tamam hayatım. 10 kere 10 100. Bak Abi bu nasıl ben matematik? 10 kişi birbiriyle yapar. 10 kişi diğeriyle yapar. 20, 30, 100. 5. Kütüphane kitaplar ise Noktadan oluşur. kütüphane kitaplardan oluşuyorsa kitaplar aslında sayfalardan oluşur. Ciltlerden oluşmuyor. Kapaktan, sayfalardan oluşur kitaplar. Tamam. Ama buradaki mantığa göre de kitaplar ciltlerden oluşması lazım. O yüzden Bilemem. ben bunu cilt diyorum. Cilt diyorum. Tamam. Buradaki mantığa göre cilt. Buradaki mantığa göre. Evet. Bu üç kelimenin ortak noktası ve sonucu çıkarımı analojisi nedir? Soyluluk, iktidar, imtiyaz. Bunu bilirsin. O kadar boşuna mı okudun? Soyluluk, iktidar, imtiyaz Evet. deyince bana direkt çağrıştıran şey Evet. vallahi demokrasi gelmiyor. Oligarşi geliyor vallahi direkt. Tamam. Oligarşi geliyor. Tamam. Evet. Ben Seride, de askerlik arkadaşı gibi. seride sıradaki sayı nedir? Evet. 3 ile 5 arasında 2 var, 3 var, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 var, 13'ten 27. Kaç lan bu? Sıradaki sayı 34. İyi ki şıklar var ha. Yoksa ne yapacaktın? Sallayabilirim, ne yapayım? Evet. Açlık hangisi diğerlerine farklıdır? 8. Hadi hayatım ya. Şu 4'ü mü? Şu 4 tanesi mi? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. Sorunun yarısı bu kadar gelmiş. İyi tamam. 4 tane şık var bak. Evet. Bu aynı. Bu aynı. Hayır. Bu aynı. Bu üç aynı. Bu farklı. Bu iç içe geçmiş çünkü. Bunlar nasıl geçmiş? Onlar dip dibe geçmiş. Dip dibe geçmiş. Ya ve bu farklı işte. Tamam bu soruyu okumam lazım. Benim zekam öyle şekilde. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Bunu Lego parçacıkları. Hadi hayatım hadi şimdi bak bu dakikalı bir sınav. Bu dakikalı bir sınav. Bu böyle. Bu farklı. İlki. Tamam. Tamam, diğer sorumu okuyayım. Şunu alayım. Aşağıdaki şekil katlandığında hangi küp ortaya çıkar? Hadi bakalım. İşte. Hiç de sevmediğim sorular bunlar. Küp açıldığında hangi şekil Bu oluyor? açık küp kapanacak. Bunlardan Tamam. hangisi? Şimdi bu yan, üstü kesinlikle bu olması lazım. Bu diyorum. Tamam. 11. Aşağıdakilerden bir grup oluşturduğunuzda hangisi dışarıda kalır? Elma, üzüm, portakal, reçel dışarıda kalır. Bunu dedem bile yapar. Hangi sayı... Kolay mı sorular değil mi bu arada? Çok zor. Hangi sayı buraya ait değildir? Ben bunları hiç yapamıyorum. Nasıl yapamıyorum? Bunları Bilmiyorum. hiç yapamıyorum. Çünkü Gerçekten bu soruda size bir şey söyleyeceğim. hiç yapamıyorum. Cevaplarda. Abi, hangi sayı buraya ait değildir? Hemen tahminimi şey yapayım. Dur, 17 var. Pufuduk 64. dudaklı. Sen de hep aklım. 22. Buraya ait olmayan şey. Dur. 17 buraya ait değil. Burada bir bölünebilirlik var. Söyle ney? Doğru mu gittim? Bilemiyorum hayatım. Aşağıdaki Rubik. Rubik. Aşağıdaki Rubik kütlerden. Ya. Rubik küplerle alaka. Rubik küpler. Küt. Küp. Aşağıdaki Rubik küplerden hangisi 4. sırada olabilecek niteliklerdedir? 4. Niteliktedir. sırada. Bunu yap var ya bak yemin ediyorum bunu yaparsam benden sana Yaparım artı ki. bir milkshake çalışır. Yaparım ki. Bak, sarı,
Pofuduk dudaklım sen de. Böyle çevirdiğimde. Şurada bir tane daha var bak. Diğer Biliyorum, ona da sayfadaki. bakıyorum, ona da bakıyorum. Çok sıcak bu arada ya. Birinci. Hala havalar sıcak. Birinci yanına artı koydum. Tamam. 14. soru. Serinin devamındaki sayı nedir? Evet. 15, 57, 911, 1315, 1719'dan sonra vallahi Kesin tabii ki de 2123 gelmesi lazım. Attın değil mi? Atmadım. Kesin atıyorsun, bunu belli. 2123 gelmesi Tamam, lazım. evet. 15. Katladığımız zaman hangi şekil Bunu ortaya katlıyorsun. çıkar? Bunu katlıyorsun. Diğer şeyde Katladığımız zaman hangi şekil ortaya çıkar biliyor musun? bunun niye arkalı önünü çıkarttırmadın hayatım? Bu fotokopileri ve zımbalatmadın şu şekilde. Ama kırtasiye çok adam yanlış çıkardı. Ben yanlış çıkarmadım. Boşuna kağıt israfı. Şimdi burası Haklısın, yüksekte eğlendirmez kalır. Burası böyle kalır. Şu şekil ortaya çıkar. Yanına artı koydum bak. Yanına artı koydum şekilleri lütfen yanlış şey yapma. Evet, tamam. 16 ve son soru, çok heyecanlıyım. Tırtıklı alanın yerine gelmesi gereken şekil hangisidir? Tırtıklı alan bu alansa oraya gelmesi gereken de şekil Şunlardan biri. biliyorum. Pufuduk dudaklım. Şu sen olur. de baklım. Şu olur. Neye dayanarak Yanına o olur artı dedin? koydum. Tamam, neye dayanarak o olur dedin? Neye dayanarak dedim? Şu. Bak, neye dayanarak dedim biliyor Neye musun? dayanarak dedin? Buradaki şekillerin gidişine baktım. Mesela başını kaldırmış çubuğun. Bak sonra çubuğun başını koymuş. Sonra Bu ne peki, şu ne? bak bunu örüntü şeklinde koymuş. Boşu koymuş. Bak burada en son doldurmuş. Şimdi burada U'nun içi V ile kaplı dolu örüntüye döndüğüne göre burada tekrardan yan bu örüntüye dönmesi lazım. Abi yalan ya. Ya ben Tamamen açıklayamıyorum. İkna olmadım, saçma. Benim Şıklarda beynim- olmasa bu işi yapamayacaksın. Benim beynim beni ikna etti arkadaşlar. Şimdi ilk soruya bakıyoruz hayatım. Haydi çabuk. İlk soru. Sen biliyor musun şıkları, telefondan mı bakıyorsun? Biliyorum, bakacağım da. Ben hepsini Kaç puan aldığımı nasıl hesaplıyoruz? hesaplıyoruz, bekle. Tamam haydi bak Onu ben bakalım. hesaplayacağım şimdi sana. Şimdi Evet haydi. İlk sorumuz. burada leylak dedin ya sen. Evet. Bu leylak mı? 8 harfli oluşacak hayatım. Ama yine de nasıl doğru bildim bilmiyorum. Kelaynak abi. He. Kelaynak. Tamam ama sonuçta beynim o şekilde çalıştı abi. Haksız mıyım? Tamam Ama doğru. nasıl bildin ya? Yanlış yaparak nasıl bildin? Bir doğru. Bir doğru. Evet. İkinci de 10 dedin. Evet. Doğru. İşaretle. Evet. 2'de 2. Üçüncüye 16-20 arası dedin. 16-20 arası dedin. Zor. Kaçmış? 26-30. Ah bildim ya. Hayatım bak, bir burada var bak, bir bu var, bir şu var, bir bu var, bir bu var. Evet bir bu var. evet tamam. Yani. Ama heyecanlandım işte. Bir toplantıda. Abi bunu hiç ezberlemedin mi sen, el sıkışma şeyini? Hayır ezberlemedim. Kaç bunun cevabı? 45 mi? Evet. Yanlış, zorladın. 45 Ya ne olduğunu yaptın? biliyordum. Ne? Tamam. Çarpı. Bak ne yapacaksın biliyor musun? Bak abi 10 kişinin el sıkışması matematikte siz öğretmediler mi? Sana öğretmediler mi hayatım? Öğretmediler. İlk Dokuz. kez öğrettiler. Bana öğrettiler. 9 artı, Tamam, ilk 8 öğrettiler. artı, 7 artı, 6 artı, 5 artı, 4 artı, 3 artı, 2 artı, 1'den 45'tir. Tamam ilk sen öğrettiler. Benim Öğrettiler. matematik öğretmenlerimin hepsinin Allah belasını versin. Hiçbirini Cidden sevmezdim. dedin. Tabii ki. İlkokul öğretmenimi de sevmezdim. Ben de sevmezdim. Ben Şerefsizler. niye matematik Hayatımı öğretmenim? kararttınız lan benim. Şerefsizler. O çalışkan öğrencileri Öyle deme öğretmenine. sevmiyorum. Çok ayıp, çok Ama ayıp. ne yaptılar biliyor musun? Çok ayıp. Ne yaptılar biliyor musun? İlkokulda matematik ilkokul öğretmenimin 3 tane 4 tane favori öğrencisi vardı ve sadece ya. onunla ilgileniyorlardı. Onu yapıyorlardı. Sınıfın Hala geri yapıyorlardır kalanını da umarım. siktir etmişlerdi. Bak siktir ettiler. Devamlı her sınavda İnşallah artık şöyle öyle hocalar yoktur. o çalışkan öğrencinin başına gidip şöyle eli cebinde şöyle sınav kağıdına bakıp kafa sallayıp gidiyorlardı. Şerefsizler. Öyle yine de öyle demeyelim. Öğretmenlerimize ama Öğretmenler kutsaldır. Ama bu tarz öğretmenler ibnedir. İbnedir. Tamam. Çünkü niye? Bu benim başıma geldi. Başka insanların başına geldi. Benim de başıma Başka geldi. insanların Ama çoluğunun ben favori çocuğunun öğrencisiyim. bak başka insanların çoluğunun çocuğunun başına gelebilir. Bu tarz insanlar öğretmen olmamalı. Öğretmen herkesi kucaklamalı. Herkesi sevmeli. Kendine 4 tane çalışkan, hatta babası annesi varlıklı, onlar onun işini görüyor diye onlara böyle torpil yapmamalı. Bunlar gayet ciddi bu arada. evet. Bunlarda bir ben gram de şaka ciddiyim, yok. Ben de ciddiyim. Diğer sorumuza geçiyoruz. Öğretmenlerimin adını verebilirim size, bana yazın. Çocuğunuzu o okula göndermeyin Bodrum'da. Kaç sene öncesinden bahsediyorsun? O öğretmenler emekli Olsun. olmuş.
Kütüphaneler kitaplardan, kitaplar ise ciltlerden oluşur demişsin. Evet. Zor. Neymiş? Sayfalardan. Sayfa demiştim ama ben buradaki mantığa göre yapmıştım. Tam oradaki Yanlış mantık. olabilir. Bu benim IQ testim belirlen bir şey değil. Belirlen bir şey. Tamam. Bu üç kelimenin ortak noktası oligarşi demişim. Hayatım soyluluk. Evet. Soyluluk bir kere. Aristokrasi mi? Evet. Ya işte ben diğer iki kelime ben iş yaptım. Mesela soyluluk dediğimde Tamam, direkt iktidar. aristokrasiydi ama diğer ikisi yani ne biliyor musun? Zaten bu IQ testi olduğu için diyorum ki kesin burada bir ibnelik vardır. Ama yokmuş. Ufak da bir varmış ama. Seride sıradaki sayı nedir diye sorulmuş ve sen 34 demişim. demişsin. Evet, cevabımız 34 kaçmış? demişsin ve doğru bilmişsin. Tamam, tebrik ediyorum kendime. Evet. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır gibi bir soru sorulmuş ve sen Evet. Ben de cevap olarak şunu demiş. birbiri içine geçmiş yuvarlak dedim. Şunu dedim. Doğru bilmişsin ama hepsi birbiri içine geçiyor. Hayır, bu olma- sadece bunlar köşeliyken bu yuvarlak o kadar. Ben farklı bir mantıkla yapmıştım. Ama ne yapayım? Dur bir şey oldu. Pofuduk, Karıştırdın pofuduk, yine pofuduk. ya. 9. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Evet. Ben ilk demişim. Kesinlikle de doğru olduğuna eminim. Evet doğru. Çünkü bütün içindeki üçgenler böyle giderken onunki böyle geliyor. Evet doğru. 10. Aşağıdakilerden Dur, hangisi? işaretlemedik lan. Ben işaretliyorum. Evet. Aşağıdakilerden hangi küp ortaya çıkar denmiş. Hangi küp ortaya çıkarayım? Sen Artı demişsin, olan doğru. üstte dedim. Doğru. Bana gerçekçi şeylerle gelin ya. Gerçek, bu mu gerçek? Hangisi farklıdır az? Sen reçel demişsin. Tabii Evet. ki de doğru. Tamam, çok güzel. Hangi sayı buraya ait değildir? 17 demişsin 17. doğru. Ama saçma bir mantıktı. 17 tek şey söyleyecektim. Abi Semih tek ve çift sayıları bilmiyor. Bilmiyorum. Matematik öğretmenimin de Allah belasını versin. Tek ve çift sayı nasıl biraz? Burada bir bölünebilirlik söz konusu. İlkokulda benim matematik öğretmenim gerçekten Ama 17 asal sayı değil sınıfta mi? 3 tane öğrenciyi seviyordu. Bak, Dördüncü tamam abi, buraya öğrencide senin matematik öğretmenini konuşmaya gelmedik yani. dördüncü öğrencide sevdiği öğrenci çok yakın bir arkadaşının oğlu bizim okula geldi ve biz okulun ibneleri olarak çocuğu geldi ilk gün bize emanet etti. Dedi ki bu benim çok yakın bir arkadaşımın oğlu. Buna dedi sahip çıkın. Bize Nasıl teslim sahip etti. çıkacak? Okulda ne yapılabilir ki çocuğa? Nasıl Tamam sahip mı? çıkacaksınız ya? Ama dördüncü sevdiği öğrencisi de muhabbet. oydu. Boş Benim muhabbet. ilkokul matematik öğretmenim aşırı egolu, gereksiz bir kadındı. Bize matematik öğretmedi ki. Hayatım. Burası senin matematik öğretmeni. Ve tek ve çift Ama tek sayıları çift sayıları bilmem 10 kere benim hatam değil anlatıyorum. bence. 10 kere sana anlatmadım mı? Hayatım öğren bunu. Anlattın. Tamam. Neden öğrenmiyorsun? Ben de Travmamdan mesela- dolayı. Travmandan dolayı. Travmamdan dolayı. Tek ve çift sayıları travmandan dolayı Öğrenemedim. öğrenemiyorsun. Travma yarattı bende. Allah Allah. Neymiş bu ya? Neymiş bu ya? Oğlum öyle deme. O ilkokul travmam var ya benim. O öğretmen travmam var ya. Evet. İnşallah hiçbir çocuk yaşamaz onları. İnşallah bence de. Gerçekten bak. Hangisi demiştin burada? Bu hangisi? İbni. Şu demişim. Doğru bilmişsin lan. Bileceğime emindim. Ben böyle şeyleri bilirim oğlum. Nasıl bildin oğlum bunu? Bilirim oğlum. 14. Serinin devamındaki sayı kaçtır? Bunu salladım. 1719'dan sonra ben 2123 Abi doğru kere anasını demişim. satayım. Bunu neden salladım? Bak sadece şu mantığı yaptım. Ben bu arada tek bilemediğim soru buydu biliyor musun? benim? Sadece ne mantığı yaptım biliyor musun? Bunu ben de sallamıştım. 1300'den 1700'e çıkmış. 1700'den 1800'e çıkamaz. Aynen. 3000'e çıkamaz çünkü Ben 3000 demiştim. o 3000 de o aradaki örüntüyü tutmuyor bak. Baktığında şimdi hesapla tutmuyor. Yani. 1700'ü en mantıklısı bu yapıyordu. Tamam evet. Ama Her bu da neyse. benim zekamla alakalı bu arada. Ha, ha, tamam. Dur oradaki soru var. Tamam, O da benim soru- zekamla. 15. Soru yok. Cevap orada. Katladığınız zaman ne olur demiş. Şu olur demişsin. Evet. Doğru. Anasını satıyor. Nasıl bildin lan? Evet. 16 tırtıklı alana da yan çubuk gelir demişim. Hangisi yani? Göster bana. Yani şu Şu. aşağı çubuk demişim. Aa bildim ya. O değil. Bildim. Dedim ya. 115, 129 ortalamanın mı? üstü çıktın hayatım. Sana bir şey diyeyim mi? Ben daha da iyi çıkardım. Zekanız gayet yerinde ve ortalamanın da bir hayli üstünde olduğunu söylemek mümkün. Analitik bir zekaya sahipsiniz bir kere. Evet. Bilimin her alanında başarılı olabilirsiniz bu yüzden. Yalan. Evet. O ne diyor'ya güvenmeyin. Bir de Hatta yeterli gayret ve planlı çalışmayla dünyayı değiştiren insanlardan da olabilirsiniz. Bravo. 16'da, bak- 16'da 11 yapmışsın. Ben 16'da bak daha ben sana 16'da 13 14 yapmıştım. 16'da 13 yapardım. 16'da 13 mü?
11 yapmış mı? 2 tane daha yapardım. Yapsaydın. Mesela sayfayı, ya ilk başta sayfa dedim. Sonra dedim ki bak sayfayı da kabul edelim. Sayfayı da kabul edelim. Hayır ya, niye Çünkü diyormuşuz? niye? Hayır. Abi niye sayfayı da kabul Hayır. edelim? En son işaretleseydin. İlk başta ama ne dedim? Ulan dedim, burada bir ibnelik vardır. IQ testinde ibnelik vardır dedim. Yo, IQ testinde niye imlenik olsun abi? Sen Sen çünkü ibnelik niye biliyor musun? arıyorsun. Kütüphane kitaplardan oluşuyor. Kitap herhalde sayfadan oluşuyor. Neden olacak? Tükürükten mi oluşacak? Ama Sayfadan kütü- madem öyle yapsaydın, Ama kütüphane işaretleseydin. oluşturabilmek için ciltler lazım. Bir sürü kitap lazım. Ama kitap ciltlerden oluşmaz. Kitap sayfalardan oluşur. Ya, aynen doğru lan. Onu da kabul edelim lan, sayfa diyelim ya. Hayır hayatım. Sayfa diyelim. Hayır, en son. Sayfayı kabul Hayır. edelim ya. Zaten ortalamanın üstünde çıktın. Zaten sen kazandın şu anda iddiayı. Ben ekstra mükemmel, kabiliyetli, yetenekli arkadaşımız çıkayım. Ayrıca sorular kolaydı bence. Siz kaç tanesini yaptınız? Sorular kolay değildi. Kolaydı. Zordu o. Kolaydı. Kolaydı abi. Şimdi sorular kolaydı. Bu kelaynağı bile bilemedin. O zaman onu kabul edersen bunu iptal ederim. Çünkü Yo. leylak yapmıştım bunu. Tamam, aynı mantık. Leylak değil ama. Sonuçta burada bir kuş var. Abi leylak bir çiçektir. Bak. 2, bu 8 harften oluşan N yok, Y yok. Leylakta abi varmış Y'de. Ama Ya. 2 tane yok. Ya mesela burada şey de diyebilirdim. Bir tane K yok. Nalakkey'deki K'yi alıp anahtar da diyebilirdim. Anahtar evin kapısı, ev şehri oluşturur. O zaman cevap Denizli şehir derdim. Deseydin. Diyebilirdim ama leylak dedim. Leylak çiçek bir kere. İyi olmaz. O yüzden bunu silip onu kabul ettiğimizde bile aynı sonuca ulaşıyorsun. Ne düşünüyorsun? Ortalamanın üstü çıktın, ben şokum. O kadar Tabii da bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu biraz kolaydı. kolaydı. Ben yoksa 125 falan çıkamam. Kaç Zaten- diyordu burada? Kaçla kaç arası? 115 ile 129 arası. Ama bir arası ne demek ya, değil mi? O zaten arasından 16 2 tane soru var. O 2 tane soru beni yaklaşık 300 bin Bence kişiden sen ayırır. alt şeyi alırsak burada 115 diyebiliriz. 115, sana 115 diyebiliriz. 115 ile 129 arasında yani Cambridge ile Bayağı. Harvard oynuyor. Aynen, şu anda Cambridge'desin mesela. Değil mi? Ben Muğla Koçman Üniversitesi mezunuyum. Evet, bu kadar. 115 IQ buna yeterli. Muğla Koçman Üniversitesi. Ne yeterli? Eğer Ama sizde mesela 115 IQ çıktıysa... aristokrasiyi biliyordum mesela. İlk soruyu Ya okudum. işaretleseydin abi, her şeyi biliyordum diyor ya. Ama biliyordum. Ben sadece burada abi dedim ki bir test. Burada bir ibnelik dönüyordur Abi dedim. nasıl ibnelik dönebilir ya? Dönebilir. Soylulukla oligarşinin ne alakası var? Neyse, sen şimdi zekanı konuşturmaya çalışma. Bence senin zekan 115 bile değil ve Yani bunlar... 115. Ve bunlar şıklı olmasaydı sen yapamazdın. Abi beni aşağılama. Beni hor görme. Aa, ben seni aşağılarım. Beni aşağılayıp beni hor görüyorsun. Bir tanem, hayır. Ama sadece diyorum ki... Beni 5. sınıf vatandaş haline getiriyorsun. Ne alakası var? Hayatım bak, beni aşağılıyorsun. Ya ne alakası var Beni salak? yargılıyorsun. Bir daha da burada zeka testi yapmam. Hayatım, Yere düşmedi lan o. yere düştü. Duvarda asılı kaldı sandım. Hayatım, öyle demek istemiyorum. Beni aşağılama. Bak, bunları ben yaptım. Mesela benim 2 tane yanlışım çıktı ya. Daha zor bir soruyu yapsam ve mesela benim 2 tane yanlışım çıktı. Ben de o zekada değilim. Çünkü bunlar kolay. Yani bizim bir tane daha zor bir şey yapmamız lazım diyorum sadece. Onu da sana yapalım. Tamam, ona getirecektim ama. Sen aşağılamayı falan niye karıştırıyorsun? İşte Semih'in İşte 115 zekam IQ'su varmış. Evet. Sizin kaç IQ'nuz var? Kaç tanesini bildiniz? Bugün buradan mutlu ayrılıyorum çünkü bugün IQ testimi... Sözümü geri aldım de. IQ değil. Aşağılama şeylerini geri aldım Yok da. oğlum, o şaka amaçlı. Ha, tamam. Ya ciddiye falan. Yok oğlum, aşağılama, hor görme falan. Ciddiye alanlar olur. Yok be, beni nasıl... Sonra beni linçleyenler olur. Gerçek arkadaşlar, gerçek beni aşağıladı, hor gördü. Öyle bir şey yok. Ben sadece daha zor şeyleri, diğer videoya zemin hazırlıyordum. Daha zorunu yapalım diye, hani anladın mı? Ya bu kesim var ya 15 yaşındaki çocuklar için falan 15-14, Aynı şey, daha 13 zorunu yapalım falandır. diyecektim yani. Aynen O 13 kadar, onu falandır. söylemek istiyorum. 10 ve 16 yaş arasındaki arkadaşlar sizden zekiyim. Hadi o zaman bir sonrakinde bana yapalım. Tamam, bir sonraki Daha sana zorunu, yapalım. çok zorunu yapalım, bana yapalım. Seni tebrik ediyorum. Ben seni tebrik ediyorum bir tane. Ortalamanın üstü çıktığın için ve de Semih'e IQ testi yaptık, bitti. Arkadaşlar, videomuzu izlediyseniz, Beğendiyseniz videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. bizi İleriki izlediğiniz şeylerde için teşekkür görüşürüz. ederiz. Hoşçakalın. Bye bye.